Herkese selam. Bugün kanalımızın favori keklerinden portakallı kek tarifini vereceğim sizlere. Ölçüleriyle ve tam kıvamında olacak her zamanki gibi. Bu portakallı keki ikram ettiğiniz zaman ya da yediğiniz zaman portakalın o buram buram kokusunu siz ve ikram ettiğiniz misafirleriniz, aile bireyleriniz de alacak. Ve gerçekten ben daha önce böyle bir kek yemedim diyeceksiniz. Bu kadar da iddialı söylüyorum çünkü yüz binlerce kez izlenmiş ve denenmiş bir kek tarifidir. Yapımı da gerçekten çok kolay. Videolarımızda da birçok pratik yemek tarifini, tatlı ve kek tariflerini de yine böyle ölçüleriyle anlatımlı da bulabilirsiniz. Hazırsanız hadi başlayalım. 2 adet sıkmalık portakalımın rendemizin ince yeriyle sadece şu kabuklarını rendeliyorum. Portakalımızın kabuklarını güzelce rendeledik. Portakallarımızın da suyunu sıkıyoruz. Borcamıma 3 adet yumurtamızı da kırıyorum. 1,5 su bardağı klasik su bardağıyla da toz şeker ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 mililitre. El mikseriyle güzelce çırpacağım. 5-6 dakika boyunca çırpacağım. Mayonez kıvamına gelene kadar. İstediğim kıvam bu. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bardak ölçüm 170 mililitre. Her sıvı koyduğum zaman ayrı ayrı çırpıyorum. 1 çay bardağı oda sıcaklığındaki süt. Çeyrek çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu. 3 su bardağı un ilave ediyorum. Bir vanilya, 2 adet de kabartma tozu koyacağım. 1 çimdik de tuz ilave ediyorum. Önce spatula ile şöyle biraz karıştırıyorum. Şimdi un kaybolana kadar mikserle çekiyorum. Mikserle karıştırıyorum. 2 adet de portakalımızın kabuğunu rendelemiştik. Onu ilave ediyorum. Spatula ile onu da güzelce karıştırıyorum. Şimdi kekimizin de kalıptan kolay bir şekilde çıkması için, dışının da güzel kızarması için içerisine oda sıcaklığındaki tereyağımı bir fırça yardımıyla kalıbımızın içerisine sürüyoruz. Her noktasını, her gözeneğine mutlaka tereyağını sürmemiz gerekiyor. Tereyağıyla kek kalıbımızın içerisini güzelce bakın yağladık. Burada bir püf nokta daha vereceğim size. Şöyle biraz un serpiştiriyorum. Bu da kalıptan çıkmasını kolaylaştıracak. Şıp diye kalıbınızdan çıkacak kekiniz. Tabii ki böyle biraz salladıktan sonra da fazla unu da alacağız. Şimdi kek iç harcımızı kalıba dökmeden önce de tekrar şöyle spatula ile güzelce havalandırıyoruz. Şimdi iç harcıma koyacağım çünkü. İç harcımı kek kalıbıma artık koyuyorum. Spatulamızla kalanı da tamamıyla iç harcımızı koyduk. Şöyle kalıbımızda biraz vuruyoruz. Biraz da şöyle sallıyoruz. Artık fırına girmeye hazır. Şimdi fırınımı da 160 derecede önceden 10 dakika ısıttım. Yine 160 derecede pişireceğim.
Benim fırınımda 45 dakika sürüyor. Ama sizin fırınınızda 40 dakikadan sonra bir bıçak yardımıyla ya da kürdan yardımıyla da kontrol etmenizde fayda var. Fırından fırına pişmede farklılık olabilir çünkü. Fırınımın orta bölümüne koydum. 160 derecede pişiriyorum. 45 dakika geçti. Kekimizi de şöyle bir kontrol ediyoruz. Gayet güzel pişmiş. Kekimizin şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz. Kekimiz biraz soğudu. Şimdi hemen çevireceğiz. Biraz bekleyelim bakalım. Evet. Bakın şıp diye çıktı. İçini de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu aşk değil de ne diyelim. Harika bir şekilde kekimiz hazır. İkinci kalıbımız da fırında pişiyor. Keklerimiz artık hazır arkadaşlar. Şöyle biz tabi bugün toplamda 6 adet kek yaptık. Hepsini sizlere gösteriyorum. 2 tanesi daha soğuyor şu anda. Bir tane tam kıvamında oldu. İçi asla hamur kalmaz. Rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tariftir. Ama yine de merak edenler için bir tanesini örnek olarak dilimleyeceğim ve içini de sizlere göstereceğim. Öncesinde de şöyle bir bakmanızı istiyorum. Evet, dayanamadık. Bir dilimini kestik bile arkadaşlar. Ama sizlerin de böyle önünde bir dilim daha kesmek istiyorum. Çünkü kıvamını da görün istiyorum pofidikliğinde. Bakın içerisini. Şöyle de dokusunu da görün. Hemen ters çevireyim. Bu tarife uyarsanız, mesela çoğunuzdan şöyle yorum alıyordum. Şu orta kısmında pişmeyenler oluyordu. Ya da böyle içi çiğ kalanlar oluyordu. Bu tarife uyarsanız böyle harika bir şekilde kekiniz pişer ve pofidik olur. Ve portakallı keklerimiz hazır arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi denemenizi kesinlikle öneririm. Kekiniz birincisi kabarma garantili. İkincisi gayet güzel bir şekilde kalıptan nasıl çıkartılır püf noktalarını da size bu videoda gösterdim. Ve bu keki yediğiniz zaman da böyle buram buram o portakalın kokusunu da hissedeceksiniz ve çok da lezzetli bir kektir. Deneyen herkesten çok güzel yorumlar aldık. Sizlerin de beğeneceğini ümit ediyorum. Deneyenlerden yine mutlaka yorum bekliyorum. Hem misafirleriniz hem aile bireyleriniz kesinlikle beğenecektir ve bunun tarifini de sizlere soracaktır. Yapımı da gördüğünüz gibi oldukça kolay. Serkan'ın Mutfağı Yemek Tarifleri kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yazmayı, beğenmeyi de lütfen unutmayın. Videolarımızda da birçok pratik yemek tarifini böyle anlatımlı ölçüleriyle de bulabilirsiniz. Sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere.